Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Yeni haftada endekslerin yükselişi devam edebilecek mi? Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı %0,50'lik yükseliş ile 1583 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 23,8 milyar Türk lirası oldu. Endeksin en yüksek 1586 seviyesini görmesi ve en düşükte 1568 seviyesini görmesiyle birlikte kapanışı gerçekleştirdiğini gördük. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri Dow Jones Endeksi %0,56 azalış gösterirken S&P 500 ve Nasdaq'ta da yükselişle kapattıklarını gördük. Avrupa borsalarında ise yükseliş eğilimi hakimken Asya piyasalarında ise karışık bir seyir hakim olduğunu gördük. Bu haftanın gündeminde yurt içinde iş gücü rakamları, ödemeler dengesi, sanayi üretimi ve hazine ihaleleri gibi önemli gündem maddeleri bulunuyor. Yurt dışında ise Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek enflasyon rakamları ön planda. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Joe Biden'ın 1 trilyon dolarlık altyapı yatırım paketini onayladı. Biden'ın gündeminde ilk sırada yer alan paketin 206 oya karşın 228 oyla kabul edildiğini gördük. Altyapı paketinin bir sonraki durağı Beyaz Saray olacak. Tasarının yasalaşması için Biden'ın imzalaması gerekiyor. 8 yıl içerisinde 1 trilyon dolarlık harcama yapılması planlanan pakette yeni altyapı projeleri için 550 milyar dolarlık kaynak ayrılmış durumda. Fed'in şahin isimlerinden biri olan Kansas City Fed Başkanı George'un enflasyonist baskıları genele yayıldığının altını çizmesi, Fed'in bu duruma faiz artışıyla yanıt vermesi için çok uzun bekleme süresinin olmadığını söyledi. 2022 yılında oy hakkı bulunmayan George'un aksine Fed Başkanı Jerome Powell varlık alımlarını azaltma zamanı olduğunu ama faiz artırma oranının zamanının olmadığını belirtmişti. Tedarik zincirindeki sıkıntılara rağmen Çin'in Ekim ayındaki ihracatı önceki yıla kıyasla %27 seviyesinde artarken 300 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İhracatın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle 62,74 milyar Türk lirası ticaret fazlası vermesi beklenilen Çin'in Ekim ayında 84,54 milyar dolar ticaret fazlası vermesi bekleniliyor. Çin'in Ekim ayıyla birlikte çift haneli yükselişini 13. ayda da devam ettirdiğini gördük. Hafta sonu yayınlanan verilerde ise Çin'in ihracatının Ekim ayında rekor bir ticaret fazlası sağlama konusundaki tahminlerini aştığını gösterdi. Ancak ithalattaki kayıp, iç talepteki yavaşlamanın kanıtı olarak da bizlerin karşısına çıkıyor. Asya tarafında ise Asya hisseleri, hatta hisse senedi piyasaları haftanın ilk işlem gününde riskli varlıkların beklentilerden iyi gelmesiyle Amerika Birleşik Devletleri Ekim ayı tarım dışı istihdam verisinin destek bulmasıyla Japonya ve Hong Kong dışında yükselişe geçti. Ancak piyasalar bu hafta açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri enflasyonunun da hedef noktasında. Enflasyondaki yükselişin devamı durumunda Fed'in varlık alım hızını azaltma miktarını artırma
ve faiz artırma hamlesini Temmuz 2022 yılından daha öne çekme ihtimalleri yatırımcıları tetikte tutuyor. Nasdaq vadeli işlemlerinde ise endeksin aşırı alım görüntüsüne neden olan 10 ardışık kazanç seansının ardından düşüşlerin gerçekleştiğini gördük. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Cuma günü açıklanan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi sonrasında piyasalar beklenti üzerine gelen verilerle birlikte güçlü olarak görmediği açıklama sonrası direnç seviyesi olan 1832 dolar seviyesine yaklaşarak 1818 dolar seviyesinden işlemi kapattığını gördük. Bugün veri akışı sakin. Powell'ın ekonomi konferansında yapılacağı açılış sonrasındaki konuşmasının etkilerinin sınırlı olacağını düşünüyorum. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1832 ve 1845 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1800 dolar ve 1760 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında kurda geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam etmesiyle birlikte haftaya yapılacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısında faiz indirimi beklentisi devam ediyor. Cuma günü açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi sonrasında ons altında 1818 dolar yükselişi sonrasında yükselişlerin devam ettiğini görüyoruz. Gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 570 ve 575 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 545 ve 530 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a step.